PlayStation 5 oyun kolu DualSense'in çıkış tarihi, tasarımı ve özellikleri bu videomuzda. PlayStation 5'in yeni kolu olan PlayStation 5 oyun kolu DualSense hakkında bilinmesi gereken her şey bu videomuzda. Sony PlayStation 5 hakkındaki daha fazla bilgiyi PlayStation 5, Sony PlayStation 5 özellikleri yazımızda bulabilirsiniz. 2020'nin sonlarına gelindiğinde yeni nesil konsol olan PlayStation 5 ile birlikte kullanacağımız PlayStation 5 oyun kolu DualSense sonunda tanıtıldı ve bilmeniz gereken tüm bilgileri bu videoda topladık. PlayStation 5 oyun kolu DualSense şirketin önceki gamepad tasarımlarından farklı görünüyor. Önceki tasarımlarının aksine yeni bir fütüristik görünüm, beyaz ve siyah renk şeması ve fanların görüşünü bölen bumerang benzeri bir şekilde kullanılıyor. Ancak sevip sevmediğinizden veya nefret edip etmediğinizden bağımsız olarak PlayStation 5 DualSense oyun kolu dokunsal geri bildirimli adaptif tetikleyici düğmeler, yerleşik bir mikrofon ve PlayStation 4 paylaş düğmelerinin yerini alan yeni oluştur yani create düğmesiyle birlikte geliyor. Peki PlayStation 5 oyun kolu DualSense'in çıkış tarihi nedir? Sony sonunda PS5 DualSense'i 7 Nisan 2020 tarihli bir PlayStation blog gönderisine dünyaya açıkladı ve yeni nesil gamepad hakkında ilk izlenimlerimiz oluştu. Sony PS5 oyun kolu 2020'nin yaz döneminde PlayStation 5 ile birlikte piyasaya sürülecek. Bu nedenle Ekim ve Aralık ayları arasında çıkmasını bekliyoruz. DualSense PS5 kol fiyatı henüz onaylanmadı ancak PS4 denetleyicisinin parakende satış fiyatı yaklaşık $50 olduğundan DualSense'in biraz daha pahalı olmasını bekliyoruz. Yani yaklaşık $70 civarında tahmin ediyoruz. PlayStation 5 kolu DualSense'in özelliklerine gelelim. Sony'nin DualSense PS5 kol hakkındaki resmi açıklaması sayesinde PS5 kol özellikleri hakkında duyduklarımız doğrulandı. PlayStation 5 oyun kolu DualSense'in dokunsal geri bildirimi DualShock 4 teknolojisinin yerini alacak. Dokunsal geri bildirim, dokunuşu simüle edecek. Yani PlayStation 5 kolu gerçek bir dokunma deneyimini çoğaltmak için yeni titreşimler ve hareketler ekledi. Bu kontrolörün geri bildirimini ve dolayısıyla oyuncunun oyuna dalmasını geliştirmeyi amaçlamaktadır. PlayStation 5 oyun kolu DualSense üzerinde yeni uyarlanabilir tetikleyiciler eklendi. PlayStation 5 kolu ayrıca Sony'nin tetik düğmeleri olan L2, R2 butonlarına sahip olacak. Bu uyarlanabilir tetikleyiciler oyun geliştiricilerinin eylemleri daha doğru bir şekilde simüle etmesi için tetikleyicilerin direncinin programlanmasına da olanak tanıyacaklar. PlayStation 5 kolu olan DualSense üzerinde paylaş düğmesi yok. Ancak oluştur yani create düğmesi eklendi ve daha fazla işlevi gerçekleştireceğini biliyoruz. PlayStation 5 DualSense kontrol kolunda da bir ses jack'ı var. Böylece kendi kulaklıklarınızı takabilirsiniz. DualSense denetleyicisi yerleşik bir mikrofon da içerecek ve Sony bunu bir gamepad kullanmadan arkadaşlarınızla çevrim içi konuşmak için kullanabileceğinizi söylüyor. PlayStation 5 oyun kolu olan DualSense tasarımı sızdırılan bilgilerin bazılarını içeriyordu. Bunlar adaptif düğmeler, dokunsal geri bildirim, arkadaşlarınızla kulaklık takmadan konuşabilmenizi sağlayacak yerleşik bir mikrofon ve PlayStation 4 üzerinde bulunan paylaş butonunun yerini alan create düğmesi yani oluştur düğmesi. Ayrıca Sony güçlü bir pil ömrünün olacağını da belirtti. Ayrıca Sony DualShock 4'ün LED ışık çubuğunu PlayStation 5'teki DualSense'in dokunmatik yüzey çevresine taşıdı. Sony bunun önceki PlayStation kol tasarımından radikal bir şekilde ayrıldığını ve PS5 ile kuşaklar arası bir sıçrama yapma konusunda ne kadar güçlü bir çizgi yakaladıklarını söyledi. Sınırlı sürüm PlayStation oyun kolları da dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı PS4 oyun kol rengi var. O yüzden lansmandan sonra PS5 oyun kolu DualSense'in renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesini beklememiz için hiçbir neden yok. Daha önce belirttiğim gibi DualSense PS5 oyun kolu görünümü ortaya çıktı ve L2 ve R2 düğmelerinin uyarlanabilir tetikleyicileri varken denetleyicinin dokunsal geri bildirimi içereceğini öğrendik. Bununla birlikte konsolun pil ömrü de dahil olmak üzere DualSense için tüm özellikleri henüz açıklanmadı. PlayStation 5 DualSense'in teknik özelliklerinin tam listesini öğrendiğimizde yeni bir video ile karşınızda olacağız. PS5 oyun kolu DualSense söylentileri, kablosuz şarj etme. Bir patent duyuru sırasında böyle bir şeyden bahsedilmemesine rağmen kablosuz şarjın DualSense çalışmalarında olabileceğini öne sürüyor. Ancak hepimizin bildiği gibi patentler garanti değildir. Bir patentin yayınlanmış olması Sony'nin teknolojiyi takip etme niyetinde olduğu anlamına gelmez tabii ki. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda doğruluğunu göreceğiz. Ayrıca kablosuz şarjla ilgilenmeyenler için baz denetleyicinin yani baz DualSense'in fiyatı da daha düşük olacaktır.
Diğer bir söylenti kalp atış hızı ve ter sensörleri. Bu, oyuncuların kalp atış hızını ve ter seviyelerini izlemek ve daha sonra bulgularına göre oynanışı ayarlamak için biyometrik geri bildirim kullanabilen bir gamepad'i özetleyen bir Sony patentine dayanarak ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda bunun doğru olup olmadığını öğreneceğiz. Bu videomuzda sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.